Neymiş bu, nasıl bir şey? Yani gökyüzünde bir şey olacak. Öyle bir gün gelecek. Bu insanlık neslinin devam edip etmemesiyle çok yakından ilgili. Bu Hamimler'de ne de anlatılıyor? Çok geleceğe dönük gizemli meseleler var Hamimler'de hepsinde. Kaç tane bunlar? 6 tane veya 7 tane olması lazım. Şimdi bu da Hamim'le başlıyor. Vel kitabul mübin. Bak burada da şuna dikkat edeceğiz. Burada esmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani konunun aslını anlayabilmek için. Şimdi burada defalarca geçecek bu mübin. Mübin kelimesi çok geçiyor burada. Mübin çok açık, herkesin izleyebileceği, görebileceği, anlayabileceği bir şey demektir. Tamam mı? Demek ki burada Hamim'le başlıyor. Burada geleceğe dönük bir gizem var. Vel kitabul mübin. Burada da mübinle başladığı için bunun biz herkesin anlayacağı şekilde somut bir şey olacağını da anlıyoruz. Şimdi orada kitabın indirilişini falan anlatarak getiriyor. Nereye geliyor? 9. ayet. 10. ayete geliyor. Şimdi 9. ayette şöyle diyor. Şöyle yapalım bakalım 9. ayeti. Başından bakalım. La ilahe illa huve. Şimdi burada da la ilahe, ilahlar yoktur illa o. Burada la ilahe illallah demiyor. İlla huve diyor. Bu da önemli. Burada Allah'ın zatına bir şey var. Anlaşılamayan, bilinemeyen, isimlendirilemeyen kısmına bir vurgu var. La ilahe illa huve. Şöyle söylüyor. Yuhyi ve yumit. Yani hayat veren ve öldüren. Burada da 2 tane esma geçti. Yuhyi ve yumit. Yani bu konu, şimdi anlatacağı konu neyle ilgili? Hayat ve ölüm. Bu hayat ve ölüm dediği zaman insanlığın hayatı ve ölümü şeklinde anlayabilirsin bunu. Yani burada 1 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 1 milyon kişiden bahsetmiyor. Bu öyle bir olay ki insanlığın neslinin devam edip etmemesini, insanlık neslinin hayatta kalıp kalmamasını, ölüp ölmemesini ilgilendirecek bir konu. Öyle anlayacağız. Esmalardan gidiyoruz bak şimdiye kadar. Ne dedi? Onu söyledikten sonra dedi ki yuhyi ve yumit Rabbiküm, yani senin Rabbin, ve Rabbü abaüküm, yani sizin babalarınızın da Rabbi, evvelin, evvelki babalarınızın da Rabbi. Yani burada neymiş? Huve dediği, yani bütün kainata yol gösteren ve onun artık anlayamadığımız Allah'ın isimlendirilemeyen kısmı hem öldürür hem diriltir. Size ve sizin bütün nesillerinize de yol gösteren odur. Peki bu yol göstericiliği de söyledi. Yani Rab kelimesi de geçti. Bak esmalardan gidiyoruz. Yani yol göstericilik ne? Bize bir şey anlatacak. Ondan sonra geldi dedi ki belhum, onlar kesinlikle fi şekkin yel abun. Yani oyalanıp duruyorlar ve şüphe içindeler. Bu bizim anlattıklarımızdan, buradan ben öyle bir şey anlatacağım ki bunlar bunu hikaye gibi anlıyorlar demek istiyor ve ondan sonra geliyor. Fer takip. Sen takip et. Yani takipte kal. Takip, bak burada Türkçeleşmiş bu. Yemme, o günü. Ta'ti semav. Semanın sana yöneldiği bir günü. Bir duhanın mübin. Bir çok büyük bir dumanla sana semanın sana çok büyük bir dumanla yöneldiği günü takip et. Burada duhan geçti. Duhan diye bir şeyden bahsediyor. Şimdi neymiş bu, nasıl bir şey? Yani gökyüzünde bir şey olacak. Öyle bir gün gelecek. Bu insanlık neslinin devam edip etmemesiyle çok yakından ilgili. Ve ben bunu anlatıyorum. Rab olarak sana burada yön gösteriyorum. Ben buna tedbir al demektir. Burada duhanın mübin. Tekrar mübin geçti. Bak mübini kaç kere vurgulayacak. Bu mübine dikkat edeceğiz. Yani açık bir şey bu. Yakşen nas. Bak burası çok önemli. Şimdi burada ayetlerin tasarımından da biraz bahsedeyim. Şimdi ayette bir şey anlatır devam eder. Fakat öyle de bir ayet tasarım vardır ki gelir bir cümle söyler. Şuraya bir tı harfi koyar. Bu vakıf diyoruz buna bak. Tı harfi. Burada kırmızı tı harfi var. Buradan buraya kadar
çok önemli demektir. Ama konunun devamı yine öbür sonraki cümleyi de bu içine alıyor ama burası ayrı bir önemi var bunun demektir. Dikkat çekiyor. Şimdi burada yakşen nas dedi. Biz de onu inceleyeceğiz şimdi burada. Yakşen nas. Ne demek? İnsanları saracak. Bu şimdi duman var. Gökyüzünde her taraftan görülüyor. Dünyanın her tarafından, yani insanlığı ilgilendirecek bir şey ve insanları saracak. Demek ki sadece orada gökyüzünde görülmekle kalmıyor bu. Bütün her tarafı da sarıyor. Dünyanın her tarafını saracak. İnsanları saracak dediği zaman insanın yaşayacağı her yeri de sarıyor demektir bu. Yani dünya küresel bir şey. Haza azabun elim. İşte budur. Çok şiddetli bir azap. Yani bu azap getirecek bir şey. Dünyanın her tarafında saracak ve azap getirecek bir şey. Rabbena ekşifenne. Burada da yalvarıyorlar insanlar. Rabbimiz ekşif, onu aç bizden. Enne, bizden. Ondan sonra ekşifenne el azabe. Ekşif ennel azabe. Bu azab bizden aç. Yani burada öyle bir olmuş ki insanlar yaşıyorlar ama nesil devam edip etmeyeceği tehlikede. Bu devam eden bir azap demek ki. Hani bir günlük geldi bitti, şu kadar kişiyi öldürdü, yok ol falan, öyle değil. Geliyor, öldüreceğini öldürüyor ama ondan sonra kalanlara da azap veriyor. Bir de o neslin devam edip etmemesini de tehlikeye düşürüyor. Ve artık insanlar öyle bir şey yapıyorlar ki bunu bizden kaldır diye yalvarmak zorunda kalıyorlar. Ekşifenne lazaba inna müminin. Bunları da yapanlar müminler. Yani biz sana inanıyoruz. Yani bu nedir? Artık bütün yani insanlık nesli yok olacak sanki. Anlatabildim mi? Biz müminiz. Hani bize yardım et. Hani sen tamam şeyler, inanmayanlar falan, toplu bir azap geldi. Arada bize kaynıyoruz. Bari bizden kaldır bu azabı şeklinde. Öyle özel bir yalvarış var burada. Yani müminleri burada anlaması çok önemli. Biz müminiz diyor. Ondan sonra enna lehumuz zikre. Yani zikrediyoruz. Onu zikrettik. Ve kat ca'ekum resulün mübin. Ondan sonra burada da açık bir şekilde yani geldi bir bilgi size o şekilde. Sümme tevellev. Sonra tekrar yüz çevirirseniz, yani burada şöyle söylüyor. Yani onu enne lehumuz zikre. Buna bakmam lazım. Tam bunu şey yapamadım. Bakarız. Ayeti söyle, ben mealini okuyayım. Bu kaçıncı ayet? Duha. 13. ayet. Duhan 13. Enne lehumuz zikre ve kat ca'ekum resulün mübin. Bu kısmına bakalım. Burayı şey yapamadım tam. Tamam, ben sana şimdi hemen söylüyorum. 13-14 çıktı. 13'e bak. Tamam, 13. Mealini söyler misin? Bakayım, biraz toparlayayım. Şimdi hemen bakıyorum hocam, açı oluyor, bir dakika. Onlar için öğüt almak nerede? Onlar oysa kendilerine açıklayıcı bir peygamber gelmişti diyor. Ama öğüt almaları şöyle öğüt değil de almadılar gibi enne diyor. lehumuz zikre. Yani Onlar niye öğüt alırlar, almazlar onlar gibi ki diyor. Açıklayan peygamberler gelmesine rağmen almadılar gibi ve diyor. katça, evet, onu gelmişti Resulün, açık peygamberler, Resuller gelmişti. Öğüt alma burada tam şey Öğüt yapamıyoruz. alma Zikir zamanı var. geçti diyor. Zikirden Yani bahsediyor. Enne lehumuz. oysa- Onlar zikri okuyorlardı gibi bir manası Bak var. şöyle, oysa kendilerine gerçeği açıklayan peygamberler de gelmişti fakat ondan yüz çevirmişler. Yok, daha Ve yüz çevirmeye o 14, gelmedi. 14 o. Ama şey işte onlara Şöyle açıklayan bak, bu peygamberler kısmı- geldi, öğüt almadılar gibi bir şey. Şöyle anladım ben, yani onlara zikir gelmişti sanki, yani zikir, yani bu kitaptan bahsediyor. O zaman zikri peygamber diye mi meal Yok, çekmişler? Resul de söylüyor Resul sonradan devamında da. var mı? Tamam. Şöyle zikir dediği, bak burada bilgi var. Bak, açıkladık ya başta. Tamam, Hani bilgi verdi. geldi ve onlara çevirdiler. şeyler de geldi. Açık Resuller de geldi diyor. Ondan sonra devam ediyor. Sümme tevellev. Ondan sonra enhu. Ondan yüz çevirdiler. Yani demek ki bu ne zaman olacak? İnsanların bu kitaba artık inanmamaya başladığı, okuyorsan hikaye ya bu falan demeye başladılar. Kur'an'dan mı bahsediyor? Kur'an'dan bahsediyor. Tabi zikir dediği zaman bu zikir yani gelmiş. Ondan sonra sümme tevellev enhu. Ondan tekrar yüz çevirdiler. Yani bu iyice işin gevşediği zamanda Yani olacak. geleceğe işaret var burada. Evet, ciddi ve anlamda. kalu dediler ki muallemu mecnun. Yani onu bir mecnun öğretiyor. Yani aklı başında olmayan birisi söylüyor bu lafları.
O şekilde yorumluyorlar. Burada da eleştiri var aslında ama bu bir zaman söylüyor bize. Yani insanların Kur'an'dan bir şey anlatıldığı zaman ya boş ver ya hikaye anlatma ya. Topyekün mü? Az da Topyekun olsa bütün mı? dünyadan bahsediyor Bütün burada. dünyada, Tabii ha. bütün dünyada Yani şu böyle anda yüz çevirenler var. Şu andan değil. şu Komple. anda da başladı zaten. Onu anlatıyorum. Yani şu anda zaten bu şeyin içine girdik yani. Bu sürecin içine girdik. Mecnun diyorlar. Yani Mecnun ne demek? Ya peygamber uydurdu bunu. O da zaten kafası Bak yerinde mesela değildi. burada diyor ki Mehmet Bey, Serhat Hocam, Duhan suresini duman olarak mı algılamamız lazım, yoksa bugünün teknolojisiyle, onları hep konuşacağız zaten, manyetik alan, dalga titreşimi ya da gaz vesaire gibi mi? Hani nükleer Şimdi ben falan gibi mi söyleyince o zaman o yorum çıkar. Yani Evet. sırf öyle bir şey duman değil bu. Yani yakıcı bir duman. Tamam. Neyse Mecnun inne kâşifül azap. Yani o azap biz açacağız, açtık veya. Yani burada bu yalvarmalar şey yüzden bu demek ki bir şey olacak. Bir dönem olacak. Ondan sonra tekrar normale dönecek. Yani insanlık neslini tam yok etmiyor. Kalilan diyor. Çok az bir şekilde açacağız diyor. Ondan sonra inneküm aidun. Tekrar geri dönecekler. Yani burada şu var. Şimdi öyle bir zamandan bahsediyor. İnsanlar inanmıyorlar. Peygamberle alay ediyorlar. Kur'an'da hikaye anlatılıyor falan diyorlar. Bu olunca bunu demek ki Müslümanlar bile bu şekilde yapmış. Ki Müslümanlar yalvarıyor diyor. Bizden aç azabı. Son burada da diyor ki biz onu açtık. Yani o azap biraz yok oldu. Tekrar geri döndüler. Yani neye geri döndüler? Gene dalga geçmeye geri döndüler. Ondan sonra ne dedi? Aydun. Tekrar geri döndü. Yemme nepti yevme neptişul batşetel kübra. Yani daha büyüğü gelecek demek ki. İnne muntakimun. Daha büyüğü geldiği zaman da intikam almış olacağız diyor. Şimdi burada ne yapalım? Bu nasıl bir şey? Soru vardı araya, onu da sıkıştırayım. Müştak Baba da bu dumandan bahsediyor mu? Var. Bir şiirinde var mı onu sormuşlardı. Unuttum ama. Dumana benzer bir yukarıda şeyden kaldı. var. Var mı? Var. Gökyüzü kıpkırmızı olacak falan diyor ama onunki biraz daha farklı gibi. Tamam. Yalnız burada bu Sen ne anlıyorsun bu dumandan? yakşen nas. Buradaki bütün kelime bu yani. Bunun ne olduğunu nasıl anlayacağız? Bir de bu hem yer bildiriyor hem zaman da bildiriyor. Burada zamanı az çok genel olarak tarif etti ama böyle nokta atışı zaman nasıl bulabiliriz? Bunu anca bir ebced değeri eğer olursa. Çıkarttın mı hiç? Bakalım. Çıkartalım şimdi burada istersen. Çıkart hocam. Beraber çıkartalım. Vallahi çıkartalım. Tamam. Bak bu Tamam, bir de pano da var. bir de nereye olabilir Dur bu? bir dakika, şunları alayım ben. Oraya şey yap, duvara daya onu. Kalem de burada hocam, şu şeyin Kalem altında. burada. Tamam. Şimdi bunun Şu şeyini an yazalım görüyorsun, abi. Tamam, görüyorsun böyle. Parlamıyor değil mi şu anda? Tamam. Şimdi şurası yakşen nas. Şöyle yapalım. Tamam mı? Bu insanları saracaktır. Şimdi şurası 10. Burası 1000. Burası 300. 1310. Burayı yazdık değil mi? İnsanları kısmını yapalım. Şu 1. Şurası 30. Burası 50. Burası 1. Burası da 60. Bunu topladığım zaman 110. 140. 142 de burası. 142'yi de topluyoruz. Şurası 2. 1450. 5. 452. Bu hicri tarih. Şu anda biz kaç senesindeyiz? 1440. 1445'teyiz. 9 mu? 45'teyiz. Oldu? Doğru. 1452 bunu çıkartalım. 7 sene mi 7 çıkıyor? sene var. Ne yapar yani? 7 sene biz 2024'te miyiz? 31'de. 2024 bitti, 25'te, bu 7 sene 32. ama bu tam 7 sene değil. 6 sene biraz attığı için 6 sene hesapla. Tamam, 27 işte, 26 27. 2024 Ha, 6 da 30. 6 veya 6,5. 2030.
İşte bu 2030 hep konuştuğumuz 2030'dan tarihler ya. 2031'e geçiş veya 2030'un sonlarına doğru, ortalarına. Tamam, ne diyorsun o tarihte? Bir duman mı? Bir olay Şimdi mı olacak? bu nereye olabilir? Ne olabilir mi acaba? Belki oradan çıkartabilir miyiz? Şöyle yapalım. Ne harfleri var burada? Y, G, Ş, YGS. N, S. Çin çıktı orada hocam. Burada ne çıkıyor biliyor musun? Elif de var, A da var. Ya hocam evet. Çin dedim ya sana. Burada Çin Hakikaten çıkıyor. bir şey söyleyeceğim. Şeyini... Hocam bu zorlama bir şey. Hayır, işte ben Harfler bilmiyorum. çıktı. Şangay. İstediğin kadar zor. Yok ya, uydurmuş. Yani böyle bir şey olmaz diyebilirsin yani. Onu bir şey demiyorum ben. Ama buradan ben böyle bir sonuca Sen varıyorum. bunu ne zaman buldun? Çok, benim kitaplarımda yazıyor kaç sene önce. Şimdi burada böyle bir şey olabilir mi? Bak 2030'a Şangay diyorsun. yani. Ya işte yorumun tabii bu senin. Tabii canım, olmaz Yine bir şey belki. olacak diye İnşallah bir şey. olmasın yani. Olmasın da. Şimdi burada böyle bir durum var. Bu ne olabilir? Burada tarif ettiğine göre bu bir dünyayı tamamen etkileyecek çok büyük bir atom savaşından bahsediyor. Yani Şangay'a atılabilir anlamında mı diyorsun? Ben öyle diyorum. Çünkü zaten burada 3. Dünya Savaşı bu savaşı sonlandırmak için yapılan bir şey olabilir. Zaten hep öyle O olur zaman ya, da- bitirmek için. o İkinci zaman Dünya da- Savaşı öyleydi ya. Belki de başlamak için de olabilir ha. Bir şey diyemiyoruz. Eğer sonlandırmak içinse 3. Dünya Savaşı önümüzdeki senelerde çıkacak demektir. Evet. Başlamak içinse de gene çok yakın. Ama 3 sene, Bak 4 bir de sene diyor ki sürer. insanları Ama saracaktır. 3. Dünya Savaşı 3-4 senede 5 senede bitmez o. Ya öyle topyekun bir savaş. Çok çabuk biter. Eğer atom bombası Ya atılırsa, öyle o bitirişi oysa. atom bombası atılırsa belki de 15 günde de biter ama anlayamazsın ne olduğunu kimse hiç. Yalnız o hakikaten bak o Y oradaki şeyden aldın. Y. G'yi nereden aldın? Bir dakika. G işte burada. Ha, tamam burada Y. Tamam. Şin var orada. Evet. Nun var. Ya Sat var. Şennas. E- Şangay. 2 tane A var zaten burada. 2 tane A var yani. Evet. Burada hem bir bak şu Elif, bu da Elif, bu da Elif. 2 tane A var. Allah Allah. Şangay. Ama Şangay'ı sen şu anda Bir tek burada S harfi şimdi tutmuyor. Şangay'ı bizim Türkçe kelimelerle çıkarttın sen şimdi ama bunu. Nasıl çıkartayım? Bilmiyorum. Arapçası burada zaten. Tamam. İşte bu da düzenli. Şangay gene çıkıyor Arapçadan. Şangay'ın hani biz Türkçesiyle okuduğumuz dille söylüyoruz. Mesela orijinali Yok, başka bir şey. Arapçada da çıkıyor yani nereye yazayım? Şuraya yazayım ben sana. Bu 2030 bunları belki şey yaparlar da. Hani o şey gibi kendilerine ne diyor değil biz ne diyorsak o mu diyorsun sen? Nasıl yani? Ya mesela Germany adam German diyor ya ben ona Alman diyorum mesela anladın mı? Onun gibi. Al Şangay yazdım ben sana Arapça. O harfler yok mu orada? Aynısı var. Şu harf bir tek Doğru diyorsun. şey oluyor. S harfi var burada. S harfi de Şangay'ın belki yazılışı S şeklinde de yazılmış olabilir. Yakşen Nas. Bir tek S harfi burada sisteme girmemiş Başka görünüyor. bir şey var mı orada? Benzer kelimelerden. Bunlar hepsinden çıkıyor. Yani Şeydir. Şangay'ı sen burada Arapçadan da çıkar. Her türlü şeyden çıkartırsın yani. Arapçadan al çıktı işte. Şangay. Anlatabildim mi? Şangay böyle yazılıyor yani Arapçada. Başka türlü yazılmaz. Vallahi ilginç bir şey çıkarttın hocam şu anda. Yani burada böyle bir durum var. Bunun yorumdur bu. Olur veya olmaz. Arkadaşlar yorumlarınız nedir bu konuyla ilgili? Doğru olur, Özellikle olmaz. Şu Şangay yorumu ile 2030 yorumu ile ilgili. Zaten Ne burada düşünüyorsunuz? 3. Dünya Savaşı orada olacak. Yani ve belki de Çin saldıracak. Şeyi ele geçirmek için. Neresiydi o ada vardı? Formosa. Ondan sonra o Formosa adasını ele geçirmek için saldırdığı zaman Amerika karşı çıkacak. Bu bak Japonya, Kuzey Kore bütün buralarda gelişiyor. Tayvan, Formosa Pasifik işte. abi. Formosa dediğim Tayvan. Şimdi o Tayvan'ı zapt etmesin diye belki de Çin artık önlenemeyecek bir duruma geldiyse oraya bir hareket yapabilirler yani. Kimden olur? Kimden olacak yani? Batı dünyası yapacak demektir. Yani burada ama bu sadece orayı etkilemiyor bak. Bütün dünyayı etkiliyor. Çünkü insanları saracak. Demek ki öyle güçlü ki insanları saracak. Bütün dünyaya etkisi olacak bunun. Bütün dünya bir de az da gitmiyor. Yani bayağı gidiyor.
Ondan sonra yalvarıyor. Müminler bile ya. Müminlerin çoğu nerede? Orada mesela müminler de var. Her tarafta var da çoğunlukta mesela Malezya o taraflarda var. Oradan da Orta Doğu'da var. Yani bu Orta Doğu'yu bile etkileyecek. Mümin neredeyse onu etkileyecek. Dünyanın her tarafında var. Değil mi? Yalvarıyorlar. Ekşif ennel azap. Yani bizden azap. Bak, İnna bence müminin. olabilir. Evet. Biz inanıyoruz. Bari bizden kaldır bu azabı falan şeklinde. Yani bu kadar artık. Enne lekumuz zikre. Önce. Bir de bak hocam. Bak zikir geldi onlara diyor. Yani bu mümine geldi demek ki. Bak burayı bağladığımız zaman. O zaman şeyden Ve önce. kat diyorsun ce'un sen. Resulün Hazreti- mübin. Mübin de geldi. Resuller de geldi. Hani Yani- kime geldi? Müminlere o zaman, geldi. Mesih Mehdi döneminden önce bu olay. Önce tabii. Önce benim tahminim önce. Ha, ondan sonra şey yapmaz. Valla ben de Sümme uyuyorum. tevellevenhu. Ondan Şangay tekrar yüz Çince çevir. okunuşu bu şekilde diyor. Bak Şangay'ın Çince okunuşunda S var. Var mı? S, Varsa o E. zaman tutuyor hepsi. Şöyle okuyayım sana, yazsan oraya. Kodlayacağım sana. Tabii öyle yazılıyor ama orijinal Çince okunuşu bu şekilde. Söyle Yine yazayım bakayım. İngilizcesi mi o? S, H yani Hakkari, Adana, Nazilli, Giresun, Hatay, Adana, İstanbul. Oradan şimdi iyi çıktı ama bir tane. Bu ikisini Y yapabilirsin. Ama Şangay'da Şangay. Bu SH şeyi böyle yazmış o zaman. Değil mi? Evet, Böyle. ama sende şey var. Şey var burada. Bu Arapçası önemli. Evet, Ben Arapçasında şu. Şangay bu. Arapça böyle yazılıyor şeyle. S harfi Arapçada dışarıda kaldı. Ama yani olabilir yani. Bilmiyorum. Valla birçok arkadaş mantıklı geldi diyen var. Yorum yapmaya Yani. başladılar. Allahu alem, Allah bilir neyin ne olacağını. Çin, Kuzey Kore, Rusya'dan bir hareketlilik olabilir ama ne türlü bir etki sağlar bilmem demiş Mehmet Bey. Evet. Zaten Allahu alem dediğin zaman bilmiyorum demektir o. Bilmiyoruz zaten. Ama Allahu alem şu, Allah bilir demek. Şimdi burada Allah bildiğini burada da yazıyor. Söylüyor, ben iletiyorum. Söylüyor zaten yani. Biz Bu de oradan olacak, bu bulmaya olacak çalışıyoruz. diyor. Yoksa öyle Allah bilir afaki bir şey söylemiyoruz. Allah bilir demek ben bilmiyorum demek ama burada bildiğimiz kadarını yani doğru yorumlamışızdır, yanlış yorumlamışızdır ama böyle bir ihtimal var. Ben bunu yıllar önce gördüm, baktım, hesabını yaptım, şeyini yaptım ve orada 2000 hatta buna bağlı olarak 2030'da çok şey olma Zaten ihtimali işte var. büyük reset hep konuşuluyor ya. 2030'da Yaşar yani. Bey demiş ki, Yaşar Kaptan, duman insandan mı gelecek, yani yaratandan mı gelecek, insandan mı böyle? Burada öyle bir açıklama lanet yok. Gibi hani şey gibi, helak gibi bir Gökyüzünde şey diyor. mi diyor. Şimdi bu gökyüzünde meselesi de hani atom bombası eğer olacaksa bu. O insan Gökyüzünde elinden olur çıkacak. mu? Gökyüzünde oluyor zaten atom bombasını. Ama insan elinden çıkacak işte o. Hani bu Yaşar Bey'in sorduğu hani ilahi bir müdahale mi diyor. Allah tarafından İlahi bir mı? müdahaleyi tarif etsin. Ne demek istiyor onu ben Allah anlamadım. tarafından bir helak mı diyor yani. Ya zaten insan da atsa o da Allah'tan oluyor. Tam izin vermezse olmaz ama onu insan eliyle çıkıyor. Ama bazı Nasıl yani durumlarda izin vermezse olmaz. Abi helaklar kavramları gelmiş. karıştırmayalım. Tamam abi, bazı Onu- durumlarda peygamberlere helaklar gelmiş Allah tarafından. Tamam ne oluyor orada mesela? Ne oluyor? Doğal bir şey mi demek Bir istiyor? şey, yani şey var. Yanardan patlıyor mesela. Ne oluyor? Mesela Hazreti Nuh tufanında sular yükseldi ama Tamam, yukarıdan gökyüzünden de yerden de sular fışkırdı mesela. Tamam, bir o da olay su oldu. oldu. Bu insan eliyle olmadı sonuçta. Ay, doğal oldu diyebilirsin. İşte yani ama bir acı suydu. Oradaki balıklar da öldü mesela. Hayır, doğal olanları Öldü da derken aldı onları da. orada mesela biraz araştırdığın zaman onu da yine insanlar tetiklemiş. Çünkü oradaki konuşmalardan anlıyoruz. Hazreti Nuh'un yalvarmasından hep Gökyüzünden acı suyu insan nasıl tetiklemiş hocam? işte tetikliyor. Doğal düzeni bozuyor, tetikliyor. Anlatabildim mi? Çünkü orada Nuh yani açarız şimdi konunun arasına konu girmesin. Şimdi orada Nuh'un konuşmalarından, kendi halkına konuşmalarından devamlı kullandığı esma Gaffar esması. Tamam. Gaffar esması şu, yaptığın hataların sonucu sana hemen gelmesi lazım. Gaffar'a sığınırsan sana vakit tanınıyor. Tamam. O da diyor ki Gaffar'a sığının, Gaffar'a sığının. Bak başınıza bela gelecek. Nereden biliyor? Başına gelecek belayı çünkü insanlar bir şeyler yapıyorlar, sistemi bozuyorlar. Onun karşılığında aynen onun cevabı gelmesi lazım. Gelmiş de işte insanın yaptığı şey bozgunculuk,
helak Abi fark nedeni etmez. başka bir şey. O bozgunculuk İstersen- yaptığı için helak gelmiş ama Aynen. acı suyu insanlar bir yerden getirmemiş onu diyorum. Ya da Yo, kazmışlar acı suyu- dipten su çıkartmamışlar. Acı suyu getirmemiş derken yukarıdan geleni söyleyeceksin. Mesela ne sana göre? Nuh tufanında göktaşı mı ne o? Olabilir. Olabilir de bir şey Bilmiyorum. yok. O dönem bilmiyoruz. Ama işte iddia ediyorsun ya. Tam, O iddiayı söyleyeceksin. Ben şunu iddia ettiğim şey Kur'an'dan. Suyun nasıl olduğunu muhteviyatı var Tamam orada. da orada sadece suyun nasıl olduğunu yazıyor. Ama Sen acı şimdi- diyor orada. Tamam, acı su ne olabilir? Onu yorum yapacaksın. Ya Göktaşı acı de. derken belki öldürebilecek zehirli bir su manası da çıkabilir. Dünya dışında O gelen acı bir suyu sıvı da bir olabilir. kere orada Nuh tufanında acı su diye bir şey yok. Sen karıştırmışsın onu. O Nuh tufandan sonraki Cin suresinde var. Hayır hocam. Biz orada hatta bununla ilgili Ya yorum konuyu yaptık. açıyorsun. Bak. Hayır bir dakika dur. Biz onunla ilgili sen de şahit ol. Yorum yaptık. Acı Dediler su. ki bize programda. Nerede var? Ya balıkları niye alıyorlar? Balıklar zaten denizde yaşıyor. Tamam, ne gerek var bozulacak gemiye işte. almalarını? Suyun bozulması oluyor orada tamam. dedik. O gelen sudan dolayı dedik. geldiği O yüzden gemide denizde Tamam. yaşayanları da aldı dedik. Bozulur yani. Su yani yukarıdan bir şey geldiği zaman bozulur ama yukarıdan ne geldi? Burada da bütün olan biten olaylar aslında sistemin içindeki, buna tekvini rububiyet diyoruz. Sistemin içindeki Bak asit yağmuru gibi bir şey. ögeler önemlidir burada. Her şey birbirini tetikler. Tamam. Düzen var. O düzeni bozacak bir şey yapabilecek insan var, akıllı. O bozabilir. Onun gücü yetiyor. Hayvanlar, aslanlar, kaplanlar normal hayatını yaşıyor. Yani ne kadar zorlasa da bütün ceylan nüfusunu bitiremez aslan. Çünkü yediği zaman doyuyor, gidiyor yatıyor, Mesela uyuyor. o zaman Lut kavmine de helak geldi. Hazreti Lut inananları Tamam. aldı götürdü. Ona Onlar işte oradan yaşadıkları orada şeyin- dışarıdan bir müdahale var. Bak bir tek İşte tamam. Lut'ta. İşte olabiliyor işte bak. Dışarıdan ama orada da neye bağlı? Orada da insanların burada düzeni bozulmuş. Tamam zaten hepsi öyle bozgunculuktan tamam. sonra geliyor da ama dışarıdan bir Ama müdahale orada var. Allah'ın İnsan kendisi yapmıyor onu. müdahale etmiyor. Lut kavminde de melekler geliyor. Gene Allah'ın yarattığı Daha iyi yaratıklar. müdahale yani. Meleği yorumlarsın, uzaylı dersin, başka bir şey dersin. Yani burada sistemin içindeki gene bir faktör. Tamam, Geliyor zaten öyle, devreye. zaten sistem Burada da içinde. insan yapıyor bunu. Belki de uzaylılar yapıyordur. Bilmiyoruz.